Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir video ile karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Böylece daha çok insana ulaşma şansına sahip oluyoruz. Bu videoda tiroid nodülleri, nodüllerde nelere bakmak lazım? Daha doğrusu nodül demek için öncelikle ne gerekiyor? Ve Hashimoto hastalığında yalancı nodül görünümü gibi konularla ilgili konuşacağımı söylemiştim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bir kere şimdi ultrasonografi cihazı bütün hekimlerin kullanabildiği bir cihaz. Yani bunun için herhangi bir yasak yok. Bütün hekimler de tabii ki ultrasonografi ile hastaların değerlendirmeyi seviyorlar, istiyorlar, arzuluyorlar. Son derece normal bir şey bu. Radyoloji uzmanlığı ultrasonografi eğitimi alan ve temel olarak en çok da yapılan tetkik olarak ultrasonografi yapan branş. Tiroid ultrasonografisini endokrinoloji uzmanı yapıyor olabilir. Nükleer tıp uzmanı yapıyor olabilir. Radyoloji uzmanı yapıyor olabilir. Cerrahi uzmanı yapıyor olabilir. Dahiliye uzmanı yapıyor olabilir. Ama burada hastalara şunu belirtmek istiyorum. Biz radyoloji uzmanlarının elinde işimiz bu olduğu için en üst düzey cihazlar, en yüksek çözünürlüğe sahip, en çok detayı gösterebilen cihazlar mevcut ve çok tiroid ultrasonografisi, daha birçok tetkik ile birlikte tiroid ultrasonografisini de çok yapıyoruz. Burada tecrübeler işin içerisine giriyor. Herhangi bir branştaki başka bir branştaki hekim arkadaşım ultrasonografiyi çok iyi yapıyor olabilir. Gayet normal bir şey bu. Ama tiroid ultrasonografisinde ben sözün radyologlarda olduğunu inanıyorum ve düşünüyorum. Şimdi öncelikle nodül dediğimiz şeyin ne olduğunu anlatacağım ve tiroid bezinde nodül dediğimiz zaman bu nodül diyebilmek için gereken şartlardan bahsedeceğim. Tiroid bezinde nodül normalde bu ultrason resminde de gördüğünüz gibi tiroid bezi son derece homojen yapıda. Yani her tarafı belli bir grilikte olan, belli bir beyazlıkta olan doku. Burada da farklı bir doku gördüğümüzde, farklı renkte ya da sınırları belirgin bir yapı gördüğümüzde biz buna nodül diyoruz ya da beze diyelim. Öncelikle tiroid bezi içerisinde gördüğümüz farklı alanın nodül olarak tanımlanması için literatürde aşağıda da resmini gördüğünüz cümle var. Tiroid bezinde herhangi bir şeye nodül demek için iki planda birden sınırlarını net olarak ayırt edebilmemiz lazım. İki plandan kastımız ne? Probu böyle koyduğumuz plan, yani uzunlamasına ve probu böyle koyduğumuz plan, yani enlemesine aldığımız kesitlerde bu alanda bir farklı doku, nodüler bir yapının olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunu göremediğimiz durumlarda bunun nodül olup olmadığından iyice emin olmak lazım. Özel durumlar var. Bazen tiroid bezindeki nodül son derece düzensiz sınırlı oluyor. Net seçilemeyebiliyor ama bunu alışık gözler nodül olmayan dokulardan ayırt edebilmektedir. Çok karışan bir başka konu, kronik lenfositik tiroidit dediğimiz Hashimoto hastalığında tiroid bezinin yapısı ultrason resminde gördüğünüz gibi alacalı bulacalı, çok heterojen izleniyor. Yani siyahlı beyazlı alanlar çok fazla izleniyor. Yazılan raporlarda gördüğüm bazı eksiklikler var. Bu daha siyah gözüken alanları yalancı nodül, yani pseudonodül olarak tarifliyorlar ki doğru değil. Doğrusu pseudonodül demek için bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz alanlar olması gerekiyor. Bu siyah alanlar aslında bu hastalığın sebebi olan iltihap hücrelerinin oluşturduğu alanlar. Biz bunlara normalde tiroid bezi de Hashimoto başlangıcında bunlar çok daha küçüktür ve bunlara mikronodüler patern deriz. Bunların birleşmesinden oluşan şeyler. Eğer ki buradan bir biyopsi yaparsanız bolca iltihap hücresi yani lenfosit görürsünüz. Tirosit çok az göreceksinizdir. İşte bu siyah alanlar çok fazla olduğu zaman yapılan radyoloji merkezlerinde yapılan ultrasonografilerde bunların nodül olup olmadığı meslektaşlarım tarafından bazen kararsızlıklar yaşanıyor. Bununla ilgili de Hashimoto hastalarında çok sık aslında nodül olmadığı halde nodül varmış diye rapor yazıldığını görüyorum. Ve bunun arkasından gelen, bunu o zaman biz bir biyopsi yapalım. Biyopsi yapılıyor. Biyopside de işte önemi belirsiz atipi sonucu. Sonra tekrar edelim. Hadi en iyisi sen ameliyat ol. Böyle giden bir süreç oluyor. Çok tiroid biyopsisi yapan bir radyoloji uzmanıyım. Aslında şöyle söyleyeyim. Çok tiroid biyopsisi için başvuran hastalar oluyor bana. Bunların çoğuna tiroid biyopsisi yapmıyorum. Çünkü baktığımda ya biyopsiye değmeyecek kadar iyi huylu özelliklere sahip bir nodül olduğunu ya da aslında Hashimoto hastalığına bağlı heterojen, alacalı bulacalı görünüm ve buna bağlı nodül olarak değerlendirilmiş aslında nodül olmayan alanlar olduğunu görüyorum. Bu yüzden bunlara çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nodül dediğimiz zaman hastaya aslında bir ameliyat yolu açılıyor. Tabii ki tiroidin kanserlerinde de nodüller oluyor ve bunları ayırt etmek lazım birbirinden. Ama biz radyologlara burada çok iş düşüyor. Sorumluluk alıp nodül varsa gerçekten özelliklerini belirtmek, nodül yoksa nodül olmadığını cesaretle, sorumluluk alarak söylemek gerekiyor. Şimdi bundan sonraki videoda size bu konuyla çok bağlantılı olduğunu düşündüğüm tiroiditler, yani
Hashimoto, Decurven tiroiditi ve Basedow graves tiroiditinden bahsedeceğim. Çünkü bunlar da çok sık rastladığımız hastalıklar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.